Cursor ile proje geliştirirken hata yaşıyorsan veya en ufak bir değişiklik yaptığında bütün projen patlıyorsa mutlaka bu tekniği kullanmalısın. Tekniğimizin adı Task Coding. Peki bu Task Coding neler yapıyor? Bir proje geliştireceğimiz zaman görevleri task ayırıyor. Bu yeni bir şey değil. Burada asıl kilit nokta dependencies, yani taskları bağımlılıklarına göre sıralıyor. Yani örnek vermek gerekirse ikinci task'ın yapılabilmesi için beşinci task'ın bitmiş olması gerekiyor. Sistem de bunu otomatik olarak önce beşi tamamlayıp sonra ikiye geçiyor ve bunları birbiri arasında bağlılık kurarak ilerliyor. Bu önemli ve kilit nokta ve bunu kendi tespit edip kendi sıralamasını otomatik olarak yapıyor ki bu süper bir şey. Şimdi bunun nasıl yapıldığını, sıfırdan kurulumunu size göstereceğim. Beraber bu videoda yapacağız. Şimdi ilk başta kurulum bölümüyle başlıyoruz. Bu kaynakları açıklama bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi GitHub repomuzun kurulumunu yapacağız. İlk olarak buradaki npm install komutunu kopyalıyorum. Cursor'umun içerisine yapıştırıyorum. Tamam. Daha sonrasında projemizi başlatmak için Taskmaster init komutunu da çalıştırıyorum. Buna hayır diyeceğim. Taskmaster yazısı kullanmak istiyorum. tm yazalım mı diye soruyor. Git repos da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Yes diyelim. Buradan cursor'ı seçiyorum. Cursor'ı seçtik. Enter'a bastım. MCP server eklemek istiyor buradan. Enabled ettim MCP server'ı. Okey, İngilizce kalsın. Main model Claude kalsın burada da. Sonar Pro. Evet, Sonar Pro olsun. Sonar Pro Perplexity'nin, yani internet online aramalarda Sonar Pro kullanacak. Perplexity ChatGPT'den ve Claude'den daha iyi internet aramasında. O yüzden Sonar Pro seçiyorum buradan. Buna da okey dedik ve hazırız arkadaşlar. Şimdi ben boş bir proje yaratmıştım. Adı Cursor Test, burada gördüğünüz gibi. Sol tarafa şimdi bizim kurulumumuzdan sonra dosyalar ekledi. Burada Cursor Rules var. Bu dosya Cursor'ın rules'lar yaratmasına sağlıyor. Buradaki self improve dediği gerekli durumlarda ekstra bir Cursor rules oluşturabilmesi için. Buradaki iki dosya da Taskmaster'ın kendisinin çalışabilmesi için gerekli dosyalar. Bunlara hiç dokunmanıza gerek yok. Şimdi bizim burada .env.example adında dosyamız var. Biz buraya API key'imizi ekleyeceğiz. Şimdi ben buraya Anthropic API key'imi ekliyorum. Bunu kaydedip kapatıyorum. Tabi burada API key'imizi ekledikten sonra dosyamızın adını değiştiriyoruz, yoksa çalışmaz. Buradaki example'ı silip enter'a basıp artık .env kullanabiliriz API key'imizde. Şimdi kullandığımız program Taskmaster PRD dosya uzantısıyla çalışıyor. PRD diye de okuyabilirsiniz. Ben bu videoda PRD diyeceğim. Burada bize bir example, örnek vermiş. Biz de buna göre kendi PRD dosyamızı yaratacağız. Bunu kopyalıyorum. ChatGPT'ye gidiyorum. ChatGPT'ye gelip şunu söylüyorum. Aşağıda örnek bir PRD dosyası var. Ben mini e-ticaret landing page. Şimdi burada dedim ki aşağıdaki örnek bir PRD dosyam var. Bana e-ticaret için bir örnek bir PRD dosyası oluşturur musun dedim. Dosyamızı da buraya yapıştıralım, gönderelim. Evet, PRD dosyamız hazır arkadaşlar. Buradan kopyalayıp buraya geliyorum. New file prd.txt diyorum ve yeni PRD dosyamızı buraya yapıştırıp kaydettim. Şimdi bunu Task Manager'a tanıtmamız gerekiyor. Bunun için de GitHub reposuna gelip buradaki comment'i kopyalıyorum, yapıştırdım. Tabii bizim burada dosya yolunu değiştirmemiz gerekiyor. Ufak bir değişiklik yapacağız. Üzerine geldiğimizde dosyanın yolu gözükecek arkadaşlar. İsterseniz bunu buradan copy relative path deyip bunu da buraya yapıştırabilirsiniz. Enter'a basıp gönderiyorum. Evet, 10 tane task yaratmaya başladı bile. Evet arkadaşlar, bitirdi. Tasker'ımızı görebilmek için buradan Taskmaster list deyip Tasker'ımızı görüntüleyebiliriz. Şimdi Tasker'ımız geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada bize 10 adet burada task yaratmış. Şu an statusların hepsi pending'de bekliyor. Priority'leri, yani önceliklerini de sıralamış. Dependencies. Burada asıl bahsettiğim önemli nokta bu arkadaşlar. Bağımlılıklar bölümü. Mesela burada diyor ki 6. task'ta 6. task'ın tamamlanabilmesi için 3 ve 5'in
bitmiş olması gerekiyor diyor. O yüzden 3 ve 5 tamamlanmadan 6. task'a geçmiyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz kompleks yani task'ın zorluk seviyesi. Bunlar şu an boş. Bunları da yapabilmek için aşağıya Taskmaster Analyze Complexity yazıyoruz. Bu şekilde tasklarımızın zorluk seviyelerini de araştırmış olacak. Şu an arka planda Perplexity ve Cloudy kullanarak araştırmaları yapıyor. Yani Sonar Pro'yu kullanıyor. Kompleksliği yüksek bir taskımız var. Medium'da 6 taskımız varmış. Şimdi tekrar bir listeleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Complexity de sağ tarafa geldi arkadaşlar. Numara ne kadar yüksekse taskımız o kadar kompleks oluyor. Mesela 8'de ne varmış? Stripe ödeme entegrasyonu varmış. Evet, oldukça zor bir görev. Yani projedeki en zor görev bu olur zaten genelde. Şimdi Complexity raporunu daha detaylı görebilmek için buraya Taskmaster'ı Complexity Report dediğinizde size detaylı bir şekilde açıklayacaktır. Burada her task'ın complexity puanını, task'ın adını, detaylarını görebilirsiniz. Burada da önerilen subtask yani bu task'ı kaç adet subtask'a bölebiliriz. Önerdiği sayı bu. Şimdi buradaki task'ın hepsini subtask'ını yaratmak için Taskmaster expand all diyebilirsiniz veya spesifik bir tane task'ı direkt subtask'lara bölmek istiyorsak yani alt task'lara bölmek istiyorsak Taskmaster expand ID dediği kısma da şunu bir deneyelim. Bölmek istediğimiz ID'yi yazalım. Mesela şurada ID'si 6 var. En zor onu bulduk. Onu yazalım. Şimdi bize subtask'ları yaratacak. Gördüğünüz gibi 5 adet subtask yaratıyor. Şimdi subtask bölümünü yaratmayı tamamladığımız için tüm task'ları görüntülemek için taskmaster list yazdım. Şimdi bir task'ın detaylarını da görebilmek için show 6 diyelim. Biz 6. task'ı alt task'lara böldük. Gördüğünüz gibi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 gibi alt kısımdan devam ediyor. Gördüğünüz gibi burayı 5 adıma da bölmüş. Burada da subtask'ların prosesini veriyor. Kaç tamamlanmış, yüzde kaç ilerlemiş gibisinden. Şimdi kurulumumuzu yaptık, task'larımızı ayarladık. İstediklerimizi subtask'a da böldük. Projemizi başlatalım. Bunun için sağdan Agent modumu açıyorum. Bunu da kapatıyorum. Evet, komutumu yazmaya başlayabilirim. Taskmaster'ın yaratmış olduğu task'lara bağlı kalarak uygulama özelliklerimi tek tek implement etmeye başlayalım diyorum. Burada bunu gönderiyorum. Evet, burada Taskmaster'ı bir kontrol ediyor hangi task'lar var diye. Evet arkadaşlar, Cursor arka planda çalışıp task'larımızı tamamlarken ben de size küçük bir duyuru geçeyim. WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler açıklamadaki WhatsApp grubu linkinden katılabilir. 350 kişi geçtik arkadaşlar. Yapay zeka kodlama grubu. Katıl abonelerine özel e-kitap ve Udemy indirimlerimde katıl bölümünde arkadaşlar oradan erişebilirsiniz. Videodaki tüm linkler de açıklamada. Evet, bu arada Taskmaster durumları güncelledi. Birinci task'ı Dana çekti. İkinci görevi in progress'e çekti. Evet, üçü de Dana çekmiş gördüğünüz gibi. İki task'ı tamamladı. Task'ı tamamladıkça buradan güncelliyor da. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gerekli durumlarda mesela görev 5'i kendi inisiyatifiyle alt task'lara bölüp devam ediyor. Bunu da otomatik olarak ekledi şu an subtask'lar bölümüne. Evet, bitirdiğini söylüyor arkadaşlar. Bakalım kabul edelim. Hemen bir terminalden testimizi yapalım. Taskmaster list diyelim önce. Tasklarımızın durumunu öğrenelim. Evet, 5'i daha bitirmediğini söylüyor. 5.9 kalmış bir tek. 5.8 5 tane subtask'a bölüp 4'ünü tamamlamış. Evet, hemen bir web sitesinde test edelim. Bunun için de npm run dev diyorum. Proje içerisine girmemizi istiyormuş. Şöyle ls deyip sıralayalım. cd mini commerce. Şimdi npm run dev diyebiliriz. Okey. Localhost'umuzu da açalım. Evet, sitemizi hazırlamış arkadaşlar. Ürünleri gör dediğimizde alt tarafa yönlendiriyor. UI çok güzel değil ama onu işlemler tamamlandıktan sonra birkaç komutla düzeltebiliriz. Bu videonun asıl amacı task yönetimi, task'ları önceliklendirme, daha profesyonel bir şekilde işlerimizi ilerletmek. Ona odaklanalım. İşlevlerimizin bir kısmı da burada çalışıyor. İkisini de eklemiş. Tamam. Ödeme adımına geç. Evet.
Sitemizde yapmış arkadaşlar. Tüm tasklar tamamlandığında test edersek büyük ihtimal UI'miz da çok güzel olacak. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kaynaklar açıklama bölümünde. Herkese kolay gelsin.